Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sevilla'nın en güzel yerlerinden birinde Alcazar Sarayı'ndayız. Burası ilk bakışta bir saray gibi gözünse de aslında bir kale olarak inşa edilmiş. Sevilla Endülüs'ün merkezi haline gelince de burası saraya dönüştürülmüş. 913 yılında Kurtuba halifesi 3. Abdurrahman'ın nehir trafiğini yönetmek amacıyla Sevilla'da bir valilik binası yapılmasını emretmesiyle buranın inşasına başlanmış. Mağriplilerin Endülüs'e inşa ettikleri hem saray hem de kale işlevini gören binalara Alcazar deniyor. Buradaki binalar mağrip tarzında yapıldığı için gerçekten işlemelerine bayılacaksınız ve burayı çok seveceksiniz. Buraya erken saatlerde gelmenizi tavsiye ederim ve biletlerinizi de kesinlikle internetten önceden alın. 9.30'da saray açılıyor. İlk gelenlerden biri olmanızı tavsiye ederim. Şimdi bir de burada benim şu anda bulunduğum, birazdan da size ekleyeceğim, balkondan böyle görüntüleri çekebileceğiniz arka bahçeleri gören bir kısım var. Şu ileride de görebiliyorsunuzdur, balkonlu bölmeler var. Hemen o balkonlu bölmelerin de bakın şöyle göstereyim. Şu anda ben de küçük o bölmedeyim. Mesela şu duvarın arkasından fotoğrafınızı birisi çekerse, siz de böyle balkona çıkarsanız böyle çok güzel bir bahçe manzarası sizi karşılıyor olacak. Zaten bence sarayın en güzel kısımlarından birisi de bu bölümü. Çok da ferah bir yer. Gayet güzel. Yaz aylarında da gelip dolaşabilirsiniz. Game of Thrones'un bazı sahneleri de burada Alcazar Sarayı'nda çekildi. Dorne Krallığı'nın çekimleri burada yapılmış. Game of Thrones fanları da buraya gelmeyi unutmasınlar. Geldiğiniz zaman ilk önce ortadaki bahçeden direkt bu havuzlu bölmeye gelin. Çünkü belli bir saatten sonra tur grupları geliyor ve inanılmaz kalabalık oluyor. İçeriye girdiğinizde detayların çokluğuna inanamayacaksınız. Bütün odalarını ve arka taraftaki bahçelerini de gezmeyi unutmayın. Bu tarafta da prens bahçeleri var. Böyle gösterebilirim. Tüm bahçelere ayrı ayrı isimler verilmiş. Şuradan şöyle devam ettiğinizde de bahçenin diğer taraflarına ulaşıyorsunuz. Bahçe kısımlarını atlamayın. Önce alt katı iyice gezdiğinizden emin olun diğer taraflara geçmeden. Yine orta kısımda bir avlu var. Yine avlunun içerisinde böyle güzel ağaçlar, palmiyeler, güzel bahçeler yapmışlar. Üst kata çıktığınızda da devasa halılar sizi karşılıyor. Ve gerçekten çok büyük. Bunu Vatikan müzelerinde de görüyorsunuz. Üst kat salonlarını da mutlaka görün. Bahçesinde de tavus kuşlarını gördük. Güzel olanlar erkek, daha desensiz olanlar da dişi tavus kuşları. Bunlar bayağı çığlık atıyorlar yalnız. Baksanıza çok güzel. Bahçelerinden çıktık, artık Alcazar gezimizi de burada sonlandırıyoruz. Diğer taraflarda Sevilla'nın gezmeye devam ediyoruz. Katedralin hemen yanında La Azotea diye bir mekana geldik. Burası benim işaretlediğim yerlerden biriydi. En ünlü tapasçılarından biri diye geçiyor. Tapaslarımız geldi. Nohutlu, ıspanaklı bir tapas var. Patatas bravas var. Burada köfte var. Burada da pirinç kağıdıyla üçgen bir tapas var. Bunların tadına henüz bakmadık. Şu nohutlu olan güzeldi. Bunları biz yiyoruz. Fiyatları da 4,5-5 euro civarında, hepsinin bilginiz olsun. Mekanda şöyle göstereyim. Birçok şubesi olan çok ünlü bir tapas zinciri burası. Şu anda Santa Cruz mahallesindeyiz. Biraz önce bizim yemek yediğimiz mahalle katedralin olduğu yer yani.
Katedralin etrafındaki mahalle gerçekten çok güzel. Sokaklarda müzik yapıyorlar, eğlenceli bir yer. Bizim yemek yediğimiz mekanın hemen yanında bir de Bodega Santa Cruz diye bir mekan var. Onu da söylemek istiyorum. Yemek yemek isterseniz önü her zaman çok kalabalık olan orayı da tercih edebilirsiniz. Şimdi biz burada natacı gördük. Şimdi biz natayı buradan aldıktan sonra eve gidip birazcık dinleneceğiz. Sokaklarda dolaşmak ve Alcazar Sarayı'nı gezmek bizi birazcık yordu. Akşam da İspanyol Meydanı'na gideceğiz. Biraz da akşamki halini görmek istiyorum. Aynı zamanda biz burada yine flamenco izlemek istiyoruz ama bakalım fırsat olursa bu akşam ya da yarın akşam da onu da planlıyoruz. Şimdi natalarımız geldi. Gördüğünüz gibi. Biz nataların tadına bakalım o zaman. Görüşmek üzere. Carrefour Express'e geldik. Burası bizim tuttuğumuz eve çok yakın. Şimdi birkaç tane kayısı aldım. Bunları birazdan tarttıracağım. Bakın şeftaliler var. Fiyatlarını da gösteriyorum. İşte portakallar da 1.83. Buradan meyvelerini alıyorsun. İşte ben sebze reyonundan işte salatalıklar, sabahki kahvaltı için domatesler falan alıyorum. Buradan patates de aldık. Böyle kahvaltılıkları biz evde hazırlıyoruz. Böyle merak edenler oluyor. Fiyatlarını da o yüzden size de böyle çekerek göstereyim dedim. Evet, sizinle Sevilla'daki evimizde mini bir tur yapalım bakalım. Hemen burada kapıdan geldik. Gelir gelmez mutfağı görüyoruz. Böyle üzerinde tatlı sepetler var. Mutfağımızda her şey var. Bütün ürünler, işte ocağımız, fırınlarımız vesaire. Mikrodalga da var. Burada yemek alanımız var. Güzel bir ışığı var. Burası oturma köşesi. Hemen televizyon var karşısında. Koltuğa bayıldım. Şurada çok tatlı keyif yapılır. Birazdan burada dinleneceğiz. Böyle güzel bir kitaplık köşesi yapmışlar. Üstünde çok tatlı pomponlu sepetleri var. Bayağı tatlı bir yer. Bakın böyle minik arabalar falan var. Üstünde de böyle güzel eşyalar, dekoratif ürünler koymuşlar. Koltuk favorim oldu. Hemen böyle devam ediyoruz. Yatak odasına geldik. Burada yine bir bench var oturmak için. Burada güzel böyle bir tablo var. Ve şöyle banyoya doğru geldik. Banyo tahmin ettiğimden büyük. Bakın şöyle geldiğinizde bayağı büyük bir alanı var. Güzel. İkili lavabomuz var. Merhaba. Böyle de güzel bir banyo alanı var. Beğendim. Bayağı büyükmüş banyo gördüğünüz gibi. Evet, evimiz şimdilik bu şekilde. Tatlış bir yer. Sevilla'da Plaza España yani İspanyol Meydanı'ndayız. Burası 1929'da Amerikan Expo fuarı için yapılmış. Daha sonra da kalıcı olarak burada kalmış. Şu anda arkamda bir kule görüyorsunuz. Hemen yan tarafımda da bir çeşmesi var. 4 tane de köprüden oluşuyor. Köprülerin hepsi çok süslü. Aynı zamanda yapıyı birazdan size göstereceğim. Boydan boya çevreleyen oturabileceğiniz çeşitli yerler var. Ve bu yerlerin hepsinde de farklı bir şehir temsil ediliyor. Yani gittiğiniz zaman o yerlerde de fotoğraf çekilmeyi unutmayın. Bu meydanda akşamları aynı zamanda flamenco gösterileri de oluyor. Ben de size zaten onları çektim. Hadi o zaman sizinle birlikte Plaza España'yı gezelim. Evet, İspanyol Meydanı'nda dolaşması çok keyifli. Hemen arkamda flamenco gösterisi devam ediyor. Buraya geldiğiniz zaman ücret ödemeden de flamenco gösterilerini izleyebilirsiniz. Tabii belli bir bahşiş beklentisi oluyor. Her akşam da anladığım kadarıyla farklı kişiler geliyor ya da farklı kıyafetli insanlar geliyor. Gerçekten çok keyifli bir yer. Bol bol fotoğraf çekilin, bizim yaptığımız gibi
videolarınızı burada çekilip ayrılabilirsiniz. Burası Alcazar'a da yakın. Eğer Alcazar'la birlikte gezmek istiyorsanız ikisini aynı güne planlayın. Aynı zamanda Katedral Meydanı'na da burası 10-15 dakika mesafede. Daha sonra da orayı gezebilirsiniz. Sevilla'da şu anda bir tapas mekanındayız. İsmi de 100 Montaditos. Bunun daha önce Madrid'deki şubelerine de gitmiştik. Biz memnun kalmıştık. Madrid'de de bol bol yemiştik tapaslarında. Burada şöyle bir mantık var. Yaklaşık tapaslar 1 euro civarında, 1,5 euro civarında her şey. Yani oldukça burada uygun. Dışarıda 4-4,5 euro çünkü. Burada geldiğiniz zaman masalarda listeler oluyor şu şekilde ve sizin bu listelerdeki yerleri işaretlemenizi istiyorlar. Böyle tapaslar küçük olduğu için bazıları burada küçük küçük sandviçler şeklinde. Birkaç tane vermeniz mümkün. Zaten 1 euro çok ucuz. Yanına da içeceğinizi alırsanız uygun fiyatlı karnınızı güzel bir şekilde doyurmuş olursunuz. Sevilla'da biz şu anda İspanyol Meydanı'na yakın olan şubesindeyiz. Mekanı da size böyle kısaca bir göstereyim. İsmini de şu anda gördünüz. Böyle içeride yine fotoğraflar var. Birçok şubesi benziyor. Siparişlerimiz geldi. Şuradaki listeden seçtim. Genellikle tavuklu, burger ve benzerlerini söyledim. Farklı çeşitleri de mevcut. Şu anda da burada da fişi duruyor. Hepsi neredeyse birer euroluk. 6 tane ürün var burada. Ve 2 tane de içeceğimiz var görüyorsunuz. Ve bunların hepsi toplam 11 euro tuttu arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi 2 kişinin gayet yiyip içip doyabileceği bir yer. Kesinlikle geldiğinizde buraya bir uğrayın. Evet, şimdi tavuklulardan bir tane aldım. Böyle bunlardan biz Madrid'de de yemiştik. Çok lezzetli. Evet, buradaki de gayet lezzetli gözüküyor. Şimdi biz bunları hemen yemeye başlıyoruz. Bu arada gerçekten lezzetli. Seviyorum ben bunları. O zaman bize afiyet olsun. Akşam sokaklarında dolaşıyoruz Sevilla'nın. Bu arada sokakları da çok güzel ışıklandırma yapmışlar. Burada da evler birbirine çok yakın yapılmış. Bunun da nedeni genellikle çok sıcak olduğu için böyle daha güneydeki yerlerde evlerin boğaz oluşturması ve rüzgar alması için ve gölgelik olması için sokakların birbirine çok yakın yapıyorlarmış. Bu sayede sokaklarda böyle serin serin gezilebiliyormuş. Hatta Fas civarında falan da öyle diye duymuştum. Bakın çok da güzel ışıklandırılmış. Ara sokaklardan geçiyoruz. Sevilla'ya geldiğinizde oldukça seveceğinizi düşünüyorum. Hele ki bu aylarda gelmesi çok keyifli. Çok tatlış bir yer. Evet, Sevilla'da ilk yiyeceğimiz restorana gidiyoruz. Evden dışarı çıkar çıkmaz gördüğümüz sokağı falan göstermek istiyorum size. Çok tatlı bir yer. Bakın ne kadar renkli ve canlı. Mayıs ayındayız. Bayağı güzel. Evet, ilk akşamımızda da Mamarakka diye bir yere geldik. İlk olarak küçük biralardan söyledik. Yanına da bir tane ahtapotlu taco alacağız. Bir de ortaya böyle bir paparakka diye bir patatesi var. Ondan alacağız. Mekan şöyle bir yer. Bence çok tatlış. Burada duvarlarında böyle yeşillikler temalı birçok yer gördük. Burası da önerilen yerlerden birisiydi. Şurası da mutfak kısmı. Hemen şu ön tarafta bar kısmı. İsterseniz önde barda da oturabiliyorsunuz bu arada. Paparotta ve patates kızartmamız yani. Minicik takomuz geldi. Takomuz gerçekten parmak kadar falanmış. Daha büyük bir şey bekliyordum. Şimdi biz bunları hemen bir yiyerek tatlarına bakmak istiyoruz. Hesabı istediğimiz zaman da böyle orange wine geldi. Bunları da hediye olarak getirdiler. İlginç. Bazı mekanlar böyle ufak jestler yapıyor. Hoşumuza gitti. Hemen bu arada size hesabı da söyleyeyim. Bakın 23.40 tuttu. 2 tane de bira almıştık yanına. Güzel, fena değil. Yediğimiz şeylerin tadı lezzetli. Ama açıkçası pahalı. Dediğim gibi daha uygun yerlere bakacağız.
Sabah saatlerinde ilk olarak Las Duenas'a geldik. Buranın biletlerini ben internet sitesinden daha önceden almıştım. 13 euroydu galiba. Ama kapıda da çok bir yoğunluk yoktu. Şimdi içeriye girdik. Güzel bahçesinde dolaşacağız ve iç kısımlarını da size göstereceğim. Burası bir ailenin evi, bir nevi sarayı gibi kullanılıyormuş daha önceden. Çok güzel bir yer ve çok güzel bir bahçesi var. Çiçekler de açmış durumda. Hadi şimdi sizinle içeriye gezelim. Asıl avlu kısmına doğru geçiyorum. Evin her tarafında öyle muhteşem çiçekler var. Onları da birazdan size etrafı dolaşırken gösterebilirim. Ve çok tatlış bir yer. Bakar mısınız? Aşırı güzel bir yer. İçeriye doğru girelim. Avlu kısmına geldik. Burada ortada bir çeşme var ve şöyle gerçekten çok güzel bir açısı var. İnanılmaz işlemeler var. Sütunlar falan çok güzel. Bahçesi de gerçekten çok hoş gözüküyor. Şu güzelliğe bakar mısınız? Mutlaka Sevilla'ya geldiğinizde Las Duenas'a uğrayın. Hatta yüksek sezonda biletlerinizi internetten alabilirsiniz. Şimdi bahçede böyle dolaşmaya devam ediyoruz. Bakar mısınız çiçeklerin tatlılığına? Çok güzel gözüküyor değil mi? Çok sevdim burayı. İçeriye de tekrardan gireceğiz birazdan ama burada dolaşmak gerçekten enfes. Kesinlikle burayı ziyaret edin. Bahçenin havuzlu bir bölmesindeyiz. Buradan bu açıdan fotoğraf ve video çekilmeyi unutmayın. Çok hoş gözüküyor gerçekten. Bir tane de güvercin gelip su içti. Tam şöyle fotoğraflarınız ve videolarınız güzel çıkacaktır. Bu açıyı da kaydedin. Bahçesi böyle gerçekten tatlış. Şimdi içeriye doğru tekrar geçip diğer bölümlerini gezelim. İç kısımdayız şimdi. Gerçekten çok güzel. Burada yine başka bir duvar halısı var. Yaklaşık 16. yüzyıla tarihleniyormuş. Çok güzel bir girişi var zaten. Bahçe kısmını da görüyorsunuz, mükemmel gözüküyor. Evin iç kısımları da, tavanları da, tavan işlemeleri de ahşaptan yapılmış. Gerçekten bayılacağınız bir yer. İçeride gezmeye devam ediyoruz. Bakar mısınız? Her yer çok tatlış gözükmüyor mu? Şöyle hemen arkada da muhteşem detaylarıyla bir kapı var ve bahçeyi de zaten görüyorsunuz. Şimdi şu arka taraftan diğer taraflara doğru yürümeye devam edelim. Bakalım oralarda neler göreceğiz. Burayı gerçekten çok sevdim. Bir yandan da kuş cıvıltıları eşliğinde dolaşmaya devam ediyoruz. İç odalardan birindeyiz ve çok önemli bir tabloyu gösteriyorum. Çok önemli olması bizim için de önemli olmasından kaynaklanıyor. Burada İnebahtı'da Deniz Savaşı'nı tasvir ediyor. 1571'de Türkiye açıklarında Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yapılan büyük öneme sahip bir deniz savaşı, İnebahtı Savaşı. Bu tarafta da Türk donanması çarpışma anında gösteriliyor. Gerçekten hoşumuza gitti İnebahtı Savaşı'nı gösteren bir tabloyu görmek. Böylece size de kısaca hikayesini anlatmak istedim. Bu kısımda da flamenco gösterilerine ait tablolar yer alıyor. Buradan da yine başka bir bahçeye çıkıyoruz. Çok güzel, çok sevdim. Hatta şurada bir tane de asansör var. Kullanım içinde mi bilmiyorum ama. Bu arada bahçenin diğer tarafında ilk avludan bir de üst kata çıkış gördüm. Bir de o tarafa doğru bakacağım. Ama şurada bir yer gördüm. Hadi oraya yürüyelim bakalım. Daha çok şöyle yukarıyı gösterirsem güzelliğini anlarsınız. Dev gibi de hemen şu karşımda kaktüs ağaçları var. Ağaç diyorum çünkü ağaç kadar büyükler. Kemerli taglar yapmışlar geçmek için. Bahçenin her yeri de bu şekilde çiçeklerle süslü. Hepsini çok seveceksiniz. Evet, ben üst kata çıkılıyor zannettim ama şurada girişi kapamışlar. O yüzden üst kata çıkamadık. Hemen merdivenlerden çıktığımızda da şöyle muhteşem bir tavan detayları var. Onu göstereyim. Böyle bir yere geldik. Sevilla'ya gelip de brunch veya kahvaltı yapabileceğiniz mekanlardan birisi de La Caracqueria.
burası. Dışarısı da oldukça sevimli bir mekana benziyor. Aynı zamanda güzel bir sokakta. Kafenin içine geldik. İçerisi de böyle. Americano 1.70'ten başlıyor. Sanıyorum cappuccino da 3 euro civarındaydı. Şimdi daha yeni sipariş verdik. Ödeme yapmadık. Birazdan bakalım izlenimlerimizi de söyleriz. Ferrero diye bir kek adlı türünde bir şey sipariş ettik. Şimdi onların gelmesi için bekliyoruz. Burayı sevdim. Dışarıda da gösterdiğim zaman görmüşsünüzdür, masalar vardı. Dışarıda da oturabilirsiniz. Evet, siparişlerimiz geldi. Kekimiz ve americano ve cappuccino'muz. Şimdi tadlarına bakalım nasıllarmış. Sevilla'daki mimarisi ilginç yerlerden birine geldik. Metropol Parasol burası. Girişi 15 euro. Giriş için, yani üst kata çıkıyorsunuz. İçine bir içecek ve bir kartpostalın dahil olduğunu okudum. Ama ben 15 euro vermeyeceğim yukarıya çıkmak için. Yukarıdan da güzel bir fotoğraf açısı bulunuyor. Bilginiz olsun. Alttan da gayet gördüğünüz gibi ilginç bir yer. Daha önce otopark niyetiyle aslında başlamış ancak çok ilgi çekmiş bir proje. Daha sonra da böyle bir turistik alana dönüşmüş. Görüyorsunuz zaten, bayağı değişik bir yer. Altında da insanlar böyle sıcaktan birazcık daha serinleyip oturuyorlar. Etraftaki mimari yine çok ilginç. Benim çok hoşuma gitti burası da. Gelmişken buraya da mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Evet, ben de bir turist olarak buraya geldim ve böyle mimarisine bayıldım. Size de etrafını göstermek istedim. Güzel bir yer, fena değil. Biraz önce gezdiğimiz Las Dueñas Saray kompleksine de yakın diyebilirim. Bir 5-6 dakika falan mesafe yürüdük. Ben beğendim. Gelip bir göz atmanızı tavsiye ederim. Gördüğüm en güzel kafe ya da restoranlardan birisi de burası. Burası da yine güzel, görülmesi gereken yerlerden biri ama bugün biz buraya giriş için bilet almadık. 12 euro. İsmi de Casa Palacio della Condesa La Lebrija. İsterseniz içi fotoğraflardan gördüm. Bayağı güzel. Diğer tarafta gezdiğimiz yere de benziyor. Ziyaret edebilirsiniz. Burası da ünlü caddesi Calle Sierpes diye geçiyor. Alışveriş yapmak için gelebileceğiniz yerlerden birisi. Alışveriş yapabileceğiniz en güzel caddelerden birisi de burası. 11. yüzyılda Orta Çağ'da aslında şehrin sınırlarının birazcık dışında kalıyormuş. Daha sonradan genişletme çalışmalarıyla bu cadde yapılmış ve o zamandan beri güzel butiklerin ve alışveriş yapabileceğiniz ünlü mağazalarında olduğu uzun bir cadde olmuş burası. Bayağı da güzel ve sevimli bir yer. Üstü de böyle tentelerle kapalı. Buraya kesinlikle alışveriş yapmasanız bile uğrayın derim. Çünkü etrafında da bolca kafe ve restoran gibi yerler var. Bakın, çok da tatlış yerler var. Şimdi size biraz sokağı da gösterelim. Calle Sierpes'e geldiğinizde bu güzel meydan Plaza Nueva'ya da uğramayı unutmayın. Kuş cıvıltıları arasında böyle ortasında da bir heykel bulunan, böyle aslında büyükçe de bir park. Kenarında oturup burada ağaçların altında birazcık dinlenip serinleyebilirsiniz. Yakınında da dediğim gibi ünlü bir alışveriş caddesi olduğu için yolunuzun üstünde. Burası da böyle sevimli. Geçerken size de göstermek istedim. Şimdi burada bir dondurmacıya geldik. Zaten binayı çekmiştim. Flower Blossom'u satın aldık. O zaten içinde mango var, raspberry var, sorbe yani bunlar ve limon var. Minik minik toplardan oluşuyormuş. 4.90, ondan bir tane denemek istedik. Tabii ki kendiniz de böyle kombinasyonlarınızı oluşturabilirsiniz. Fiyatları da değişiyor. Bir bakalım nasılmış. Sevilla'daki ilk dondurmamız olacak. En azından şöyle kabı güzel. Evet, hazırlandı. Şöyle bir kap, oldukça tatlış gözüküyor. Bakalım tadı da nasılmış. Burası Giralda Kulesi. Buraya ayrıca geleceğimiz için içini falan şu anda girip göstermeyeceğiz. Çünkü buraya bilet aldık. Kuleye de tırmanacağız. Burası başka bir günün konusu. Şimdilik caddede yürümeye devam. Burası da Plaza El Cabildo. Burada böyle mükemmel bir meydan bence. Çok güzel olduğu için geldik. Aynı zamanda antikacı dükkanları da var. Bazıları öğle saatlerinde kapatıyor. Şu anda bir kısmı kapatmış. Ama böyle mimari açıdan bence çok tatlış bir yer. Geldiğinizde Sevilla'ya katedralin çaprazında az ilerisinde bir yer. Listeye ekleyin ve kısaca bir buraya göz atın. Bence hoş bir yer, gelinmeli.
Evet, burada bir natacı var. Oraya geldik. Şimdi birer tane nata deneyeceğiz. Natalar 1.80'miş. Limonata alacağım bir de yanına. O da 2 euro. 2 tane nata, bir tane de limonata almaya karar verdim. Böyle tatlış bir yer. Portekiz'de yemeyi düşündüğümüz bir şey ama Portekiz'e şu anda biletim yok. O yüzden görünce hoşuma gitti. Natayı aldık. Hatta ben denedim. Çıtır çıtır, tadını da çok beğendim. Burayı da bence listenize ekleyebilirsiniz. Gayet güzel, lezzetli bir nata yiyoruz şu anda. Bakın, çok tatlı. Gerçekten tadı çok lezzetli. Beğendim. Burası da Plaza de Toros, yani boğa meydanı demek. Çünkü önümüzde boğaların güreştiği bir arena bulunuyor. Ben boğa güreşlerine ve hayvanlara yapılan bu tür işkenceleri tabii ki de karşı olduğum için girmeyeceğim. Sadece bu bölgeyi geziyoruz. O yüzden size de göstermek istedim. Burada da bir tane matador görüyorsunuz. Böyle bir de içeriye doğru girişi var. Kocaman bir arena anladığım kadarıyla. İçeride boğa güreşleri yapılıyor. İçeriye giriş 10 euroymuş. Yere geldik. Oturmaya karar verdik. Dün akşam burada 3-4 tane mekanı aslında gözümüze kestirmiştik. Burası listemde olan bir yer değil. Spontane geldim buraya. O nedenle biraz daha bilindik bir şeyler söyleyelim dedik. Bir tane patatas bravas söyledik. Bir tane de balık söyledik ama ismi İspanyolca olduğu için anlamadım. Ne diye sorduğumda da sadece balık dediler. Biz de dedik tamam. 2 tane de sangria aldık. Şimdi size kısaca şöyle bir mekanı göstereyim. Tatlış bir yer benziyor. Bakalım ürünler nasılmış. Restoranın da ambiyansı şu şekilde. Evet, şimdi yemeklerimiz geldi. Patatas bravas ve balığımız. Şimdi tadlarına bakalım nasılmış. Bayağı da sıcak bu arada. Böyle bir sosu var. Barcelona'da yediğimden daha farklı. Üstünde bunun bayağı acı bir sosu var. Ama patates güzel sonuçta. O zaman bize afiyet olsun. El Salvador meydanındaki El Salvador Kilisesi. Dışarıdan güzel gözüküyor. Tuttuğumuz eve de oldukça yakın, birkaç dakika yürüme mesafesinde. Şimdi akşam dışarı çıktım birazcık dolaşmak için. Bu arada kiliseye giriş 7 euro diye biliyorum. Civarlarda dikkat ettiğim akşam 8'den sonra sokaklarda flamenco gösterileri oluyor. Bir tanesini ben biraz önce sonuna yetiştim ama çekmedim. Buralarda müzik yapılıyor. Yani dışarılarda gezerseniz de flamenco gösterilerine denk gelmeniz mümkün. Aklınızda olsun. Burası Alameda bölgesi ve bunlar da Herkül anıtları. Bu bölge daha önceden nehir yatağıymış ve nehir yatakları zaman zaman dolup taşıp daha sonra da bataklık oluyormuş. Bunun önüne geçebilmek için de bölgede ağaçlandırma çalışmaları yapılmış. Daha sonra burası tamamen kurutulmuş. Şimdi de barları ve kafeleriyle akşamları gelebileceğiniz ve gezebileceğiniz eğlenceli mekanlarla dolu güzel bir yer haline gelmiş. Akşamüstü ben de bir yürüyüşe çıktım ve buraya kadar geldim. Size de gelmişken bunları göstermek istedim. Evet, etrafında da birçok bar ve kafe görebilirsiniz. Burası da böyle uzun bir park. Biraz daha yürüyeceğim şimdi. Bakın, her tarafında bolca kafe var. Şimdi de buranın yemek pazarı olan Mercato Feria diye bir bölgeye geldim. Mercato Feria'da normalde benim alışkın olduğum merkatolar dışında birazcık İtalya'daki ve işte Madrid'de ve Barcelona'da gördüklerim çok daha güzel yerlerde. Burası birazcık daha kapalı. Şu an için belki açık değil ama normalde böyle cıvıl cıvıl mekanlar oluyor. Böyle bir yere gelip burada akşam barlarda, işte kafelerde ve bu Mercato Feria bölgesinde yemek yiyebilirsiniz. Bakın, burada birçok tapasçı var. Özellikle balık ürünleriyle bu bölge ünlü. Yolunuzu düşürürseniz buraya gelmeyi unutmayın. Feria bölgesinde dolaşırken farklı yerlerde oldukça kalabalık bar ve tapas mekanlarına denk geldim. Bölge olarak dolaşmak lazımmış anladığım kadarıyla. Buralar bayağı yoğun. El Rinconcillo'nun önündeyim. Burası Sevilla'nın, hatta İspanya'nın en eski barı. Çünkü 1679 yılında kuruldu. Yani Amerika'nın kuruluşundan bile 100 yıl daha öncesinde diyebiliriz. Burası İspanya'nın en eski barı, dediğim gibi Sevilla'nın bile değil. 1858 yılından beri bir aile işletmesi ve şu anda da 2 kardeş tarafından işletilen bir bar. Sevilla'ya yolunuzu düşürürseniz El Rinconcillo'ya mutlaka gelin.
Hani içeride bir şey yemeseniz bile gelip benim gibi bir mekanı görün derim size. Şu anda devasa bir ağacın altındayız. Karanlık olduğu için gözükmüyor ama bakar mısınız? Bakın. Böyle uzuyor. Bitmiyor da. Dev gibi bir ağaç, görüyor musunuz? Bitmiyor. Şuraya doğru devam ediyor. Günaydın. Sevilla Katedrali için geldik. Sıraya girdik. Kapıda kıyafet kontrolü var. Ayrıca biletlerinizi internetten online almanız gerekiyor. Ya da bilet için diğer gişeye gitmeniz gerekiyor önce. Gelip burada kontrol ediyorlar siz sıradayken biletiniz var mı diye. Şimdi katedrale girdik. Öncelikle kuleye yönlendiriyor bizi giriş. Eğimli bir rampayla yukarıya çıkıyorsunuz. Ayasofya'daki gibi. Size yukarıdan manzarayı gösteririm. Sevilla Katedrali'nin içindeyiz. Katedral yeniden fetih döneminin en önemli simgelerinden biri. Burası aslında ilk olarak 1248 yılında Kastilyalılar tarafından fethedildiğinde cami olarak yapılmış. Hristiyanlar daha sonra şehri ele geçirdiği zaman bu camiyi yıkarak dünyanın en büyük katedrallerinden biri olan Sevilla Katedrali'nin yapımına başlamış. Halen daha günümüzün en büyük gotik katedrali ve dünyanın en büyük 3. kilisesi şu anda Sevilla Katedrali. Şehrin en güzel, en görülmesi gereken yerlerinden biri. Şehrin birçok yerinden Sevilla Katedrali'ni görebilirsiniz. Şu anda hazine odasındayız ve birçok kilisede görmeye alışkın olduğumuz bir şey var. Burada ayna var. Ve buradaki aynadan tavandaki işlemeleri çok daha büyük olarak, bakın bayağı büyük gösteriyor. Görebilirsiniz. Evet, şu anda bulunduğumuz yerde kilisedeki hazine odası. Papaların burada yine giydikleri cübbeleri var. Tavan işlemeleri gerçekten çok güzel. Kilisenin iç odalarından bir tanesinde Goya'nın eserlerinden birini gördüm. Aslında beni çok şaşırtmadı. Goya İspanyol olduğu için birçok yerde onun eserlerine rastlamak mümkün. Sevilla Katedrali'nin içerisinde Kristof Kolomb'un 4 kişinin taşıdığı heykellerin üzerinde bir de tabutunu görüyorsunuz. Bunun birçok rivayeti de var. En son okuduğumda Sevilla topraklarına gömülmesinin yasaklandığı ve bu yüzden de böyle gömülmeden işte kemiklerinin bir tabut üzerinde, eller üzerinde taşındığı bilgisine ulaştım ama birçok hikaye var Kristof Kolomb'un ölümüyle ilgili. Bodega Santa Cruz'dayız. Hemen katedralin karşısında çok ünlü bir yer. Bakın burası tam bir kaos. Bu şekilde ayakta yiyorsunuz. Oturacak yerler çok az ve genellikle yer bulunmuyor. Ama buranın çok ünlü bir tapasçısı olduğu için biz de buraya geldik. Şimdi sipariş vermeye çalışıyoruz. Tam bir kaos ama onu söylemeliyim. Bu kaos ortamında yemeklerimizi aldık. Tavuğumuz var. Burada meşhur omletleri var. Ballı patlıcan kızartması meşhurmuş bu restoranın. Onu söyledik. Bir de her zamanki gibi İspanya'da patatas bravaslarımız var. Yanına da içecek olarak sangriyalarımızı aldık. Şimdi biz bunların tadına bakalım. 15.90 tuttu 2 içecekle birlikte. Bilginiz olsun, 2.90 gibi tapaslar. Evet, Amarino dondurmacısını gördük. Birçok yerde şubesini görmüştük. 5.90 orta boyda. Böyle çiçek gibi yapıyorlar. Çok güzel. Barcelona'da görüp çok sevdiğimiz bir mağaza vardı. Natura diye yazılıyor. Mağazadaki ürünler çok tatlı. Şurada böyle çok değişik mousepad'ler var. Bu kısmı komple tütsülere ayrılmış mesela. Barcelona havaalanında da vardı bu arada bir şubesi. Aklınızda bulunsun, İspanya'yı ziyaret ederseniz eğer. Buraya da uğramayı unutmayın. Flamenco izlemek için Teatro Flamenco diye bir mekana geldik. Diğer adı da Teatro Pate. Bu isimde bulabilirsiniz adres olarak. İçeride biraz sonra başlayacak 5.30 ve 7.30 olarak 2 seanstan oluşuyor oyunlar. Önce gelenler için burada böyle bir içecek ikramı oluyor. Bir tane içecek bedava demişlerdi. Flamenco gösterisi birazdan başlayacak. Ben size etrafı göstermek istedim. Işıkları kapatmadan. Bakın şöyle yukarıya doğru gidiyor.
Flamenco gösterisinden biraz önce çıktık. Oldukça keyif aldım ben. Çok eğlenceliydi. Çünkü farklı farklı sahnelerde yer aldılar. Hem kostümler değişti, hem yapılan danslar, içerikler sahnelerde oldukça değiştiği için böyle sıkılmadan gayet keyifli bir şekilde bir saat geçirdik. Ben sevdiğim için size de öneriyorum. Mutlaka buraya geldiğinizde bir flamenco gösterisi izleyin. Burada ya da farklı bir yerde. Gelirseniz buraya keyif alacağınızı düşünüyorum. Arkamda görmüş olduğunuz kule Torre del Oro, yani Sevilla'nın gözetleme kulesi diyebiliriz. Hemen yan tarafımızda Sevilla'nın nehri bulunuyor. Burası 14. yüzyılda zalim Pedro tarafından inşa edilmiş 3 kattan oluşuyor. İçeriye giriş 3 euro. Akşam 18.45'e kadar açık, sabahları da 10 civarında açılıyor. Eğer gelmek isterseniz şu anda denizcilik müzesi olarak kullanılıyor. Buraya gelip ziyaret edebilirsiniz. 3 gündür benimle birlikte Sevilla'yı geziyorsunuz. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Ben Sevilla'yı çok sevdim. Yarın da Cordoba'ya gidiyorum. Yani bundan sonra gelecek video Cordoba videosu olacak. Daha sonra da Granada'ya gideceğiz. Elhamra Sarayı'nı göreceğiz. Yani peş peşe çok güzel videolar gelecek. Eğer Endülüs bölgesinin bu şahane şehirlerindeki videolarımı kaçırmak istemiyorsanız kanalıma aşağıdaki abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Daha fazla video çekip içerik üretebilmem için de beni lütfen destekleyin. Kanalıma abone olduktan sonra bütün videolarımı da beğen tuşundan beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ben de daha fazla motive olur ve size daha çok video çekebilirim. Ben Endülüs bölgesini gezmekten çok keyif alıyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.